Bir kutu açıldı ve insanlığın kaderi sonsuza dek değişti. İçinden hastalıklar, savaşlar, acılar çıktı. Ama geride kalan tek bir şey vardı: umut. Hoş geldiniz. Bugün sizi Olimpos Dağı'nın ihtişamlı kapısından içeri götüreceğim. Sisler arasında yükselen altın sütunlar, göğe uzanan merdivenler ve tanrıların görkemli sarayı. İşte burası, ölümsüzlerin evi. Tanrıların tartıştığı, kaderlerin yazıldığı yerde. Önce Olimpos'un görkemini birlikte keşfedeceğiz. Sonra yolculuğumuz Pandora'nın kutusunun karanlık sırlarına kadar uzanacak. Başlamadan önce bu mitolojik yolculukta bana destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Olimpos'un kapılarından içeri girelim. Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Olimpos Dağı yükselirdi. Ancak mitolojide burası sıradan bir dağ olmanın çok ötesindeydi. Burası ölümsüz tanrıların evi, kaderlerin yazıldığı ilahi saraydı. Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Apollon, Artemis, Ares, Afrodit, Hermes, Demeter, Hestia ve bir süre sonra Dionysos. Zeus göklerin efendisiydi. Şimşeğiyle hem korku hem düzen getirirdi. Ama aynı zamanda öfkesine yenilen, kıskançlık duygusuna kapılan bir hükümdardı. Hera, evliliğin ve sadakatin koruyucusuydu. Ama Zeus'un ihanetlerine duyduğu öfke çoğu zaman masum insanlara bile yansırdı. Hera, kocasının sevgililerine ve onların çocuklarına karşı acımasızdı. Herkül'ün başına gelen sayısız felaket, Hera'nın öfkesinin eseriydi. Poseidon denizlerin hükümdarıydı. Bir dalga ile şehirleri yıkabilir, bir esintiyle gemileri yok edebilirdi. Denizciler, Poseidon'un öfkesinden korunmak için ona sürekli adaklar adardı. Athena, bilgelik ve stratejinin tanrıçasıydı. O, şehirlerin kurucusu, filozofların ilham kaynağıydı. Savaşı severdi ama Ares'in aksine onun savaşları aklın ve planın savaşıydı. Ares ise kör şiddetin, öfkenin ve kana susamışlığın tanrısıydı. Athena ile Ares arasındaki çekişme, aklın mı yoksa öfkenin mi galip geleceğini simgeliyordu. Apollon ışığın, müziğin ve kehanetin tanrısıydı. Delphi'deki tapınağında insanlar geleceği öğrenmeye çalışırdı. Ama Apollon'un kehanetleri her zaman gizemliydi. Doğruyu söylerdi ama anlamak zordu. Artemis, doğanın ve avın tanrıçasıydı. Ormanların koruyucusu, genç kızların hamisiydi. Ama öfkelendiğinde o da acımasızdı. Afrodit aşkı ve güzelliği temsil ederdi. Ama onun cazibesi yüzünden nice krallar kavga etmiş, nice savaş çıkmıştı. Hermes tanrıların habercisiydi. Hilekarlığı, zekası ve hızıyla tanınırdı. Ölülerin ruhlarını yeraltına götüren de oydu. Ama aynı zamanda ticaretin, şansın ve yolculukların tanrısıydı. Demeter bereketin tanrıçasıydı. Toprağın ürünü onun elindeydi. Ama kızı Persefone yeraltına kaçırıldığında Demeter öyle bir kederle toprağı kuruttu ki insanlık açlıkla yüzleşti. Dünyada mevsimlerin var olmasının nedeni de buydu. Ve Dionysos, şarabın, coşkunun, deliliğin tanrısı. O, insanlara hem eğlence hem de çılgınlık getirirdi. Onun şenliklerinde insanlar akıllarını yitirir, Tanrı'ya adanmış bir deliliğe kapılırlardı. Peki sizin en sevdiğiniz mitolojik tanrı hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tanrılar insanları bir oyunun parçası gibi görür. Onlardan saygı beklerdi. Ama kibirli davrandıklarında cezalandırırlardı. Bunun en çarpıcı örneği Prometheus'un hikayesiydi. Prometheus, insanlara ateşi hediye etmişti. Zeus ise onu Kafkas dağlarına zincirlemişti. Daha sonra Herkül, Prometheus'u bu sonsuz işkenceden kurtarmıştı. Bu hikayeyi detaylı dinlemek isteyenler için bir önceki videomda anlattım. Linkini açıklamalara bırakacağım. Fakat Zeus'un öfkesi sadece Prometheus'a değil, insanlığa da yönelmişti. Tanrıların gücüne dokunan herkes bunun bedelini ödemeliydi. İşte bu noktada sahneye Pandora çıkmıştı. Zeus, insanlara öyle bir ceza verecekti ki, bu lanet onların kaderini sonsuza kadar değiştirecekti. Zeus, Hephaistos'tan çok güzel bir kadın yaratmasını istemişti. Hephaistos da Pandora'nın bedenini topraktan ve sudan yoğurmuş, ona kusursuz bir insan şekli vermişti. Afrodit ona güzellik bahşetmişti. Hermes ona kurnazlık vermişti. Athena ona el işlerinde ustalık katmıştı. Her tanrı Pandora'ya bir armağan sunmuştu. Ve işte adı buradan gelmişti. Pandora. Yani tüm armağanlarla donatılmış olan. Fakat Zeus'un armağanı başkaydı. Ona gizemli bir kutu vermişti.
ve kulağına şu sözü fısıldamıştı. Asla açma. Pandora kutuyu aldığı andan itibaren içinde büyük bir merak uyanmıştı. Kapağın ardında ne vardı? Tanrılar neden onu saklıyordu? Her gün kutuya baktığında içindeki fısıltı biraz daha yükselirdi. Aç beni, içinde kaderin sırrı var. Bir yanıyla korkuyordu ama diğer yanıyla merakına yeniliyordu. İnsan doğasının en güçlü duygusu işte burada kendini göstermişti. Pandora günlerce direndi. Kutunun etrafında dolaştı. Ellerini uzattı ama geri çekti. Bazen gözlerini kapatıp uzaklaşmaya çalıştı. Ama her defasında kutu onu yeniden çağırdı. Merak, insanı ileriye götüren de oydu, felakete sürükleyen de. Siz Pandora'nın yerinde olsaydınız dayanabilir miydiniz? Yoksa siz de o kutuyu açar mıydınız? Yorumlarda paylaşın. Sonunda merakı korkusunu yendi. Pandora kapağı yavaşça araladı. Ve o anda dünya sonsuza kadar değişti. Kutudan karanlık dumanlar yükseldi. Çığlık atan ruhlar etrafa yayıldı. Hastalık, kıskançlık, açlık, savaş, ölüm, insanlığı bekleyen bütün kötülükler birer birer dünyaya saçıldı. Pandora korkuyla kapağı kapattı. Ama artık çok geçti. Bütün kötülükler dışarıya kaçmıştı. Yalnızca tek bir şey içeride kalmıştı: umut. Hastalıklar kutudan çıkmıştı. Artık insanlar ölümlüydü. Bedeni zayıflayacak, ruhu acı çekecekti. Kıskançlık çıkmıştı. İnsanlar birbirini hasetle kıyaslayacak, dostluklar bile bozulacaktı. Açlık çıkmıştı. Toprak her zaman bereket vermeyecek, insanlar yoklukla sınanacaktı. Savaş çıkmıştı. Ares'in öfkesi artık yalnızca tanrılara ait değildi. İnsanların dünyasına da inmişti. Ve en sonunda ölüm çıkmıştı. Artık hiçbir hayat sonsuz olamayacaktı. Peki sizce kötülüklerden hangisi insanlık için en ağır olanıydı? Hastalık mı, savaş mı, yoksa ölüm mü? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Pandora'nın kutusu, Yunanlılar için bir açıklamaydı. Neden acı çekiyoruz? Neden hastalık var? Neden hiçbir hayat tamamen huzurlu değil? İşte bu soruların cevabı Pandora'nın kutusunda gizlenmişti. Ama aynı zamanda bir teselli de vardı. Çünkü bütün kötülükler dünyaya saçılmış olsa da kutunun dibinde umut kalmıştı. Bu insanlığın kaderine yazılmış gizli bir mesajdı. Ne olursa olsun, umut her zaman yanımızda olacaktı. Binlerce yıl geçti. Ama biz hala Pandora'nın kutusu ifadesini kullanıyoruz. Bir sır açıldığında, bir felaket başladığında, bir yasak çiğnendiğinde, hala o eski efsaneye gönderme yapıyoruz. Hepsini birlikte düşündüğümüzde şunu görürüz. İnsanlık acılarla sınanırdı ama asla umutsuz değildi. Çünkü en karanlık anda bile umut kutunun içinde saklı kalırdı. Belki de mitolojilerin asıl gücü buydu. Tanrıların hikayeleriyle aslında kendimizi anlatırdık. Olimpos'tan Pandora'nın kutusuna uzanan yol, hala bizim yolculuğumuzun bir yansımasıydı. İşte böyle sevgili dostlar. Bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Eğer bu epik hikayeyi beğendiyseniz, bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde mitolojinin büyülü, gizemli ve heyecan verici dünyasına dalmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.